Kartallar, doğanın en etkileyici ve büyüleyici yırtıcı kuşları arasında yer alır. Bu belgeselde kartalların büyüleyici dünyasına bir yolculuk yapacak, onların eşsiz yeteneklerini, yaşam biçimlerini ve doğadaki rollerini keşfedeceğiz. Kartalların yaşamlarına daha yakından bakarken, bu muhteşem kuşların biyolojisi, ekolojisi ve korunma çabaları hakkında detaylı bilgi edineceksiniz. Kartallar, atmacagiller ailesine ait büyük ve güçlü yırtıcı kuşlardır. Genellikle geniş kanat açıklıkları ve güçlü pençeleri ile tanınırlar. Kartalların görme yetenekleri son derece gelişmiştir, bu da avlarını yüksekten gözlemleyip hızlı bir şekilde yakalayabilmelerini sağlar. Çoğu kartal türü, bir avı yakalamak için keskin pençelerini ve kancalı gagalarını kullanır. Bu vahşi kuşlar, dünya genelinde çeşitli habitatlarda bulunurlar. Ormanlar, dağlar, bozkırlar ve hatta kıyı bölgelerinde bile yaşayabilirler. O adaptasyon yetenekleri, onların farklı ekosistemlerde hayatta kalabilmelerini sağlar. Ortalama yaşam süreleri 20 ila 30 yıl arasında değişir, Avrupa kara kartalı ve harpi kartalı gibi bazı türler ise daha uzun süre yaşayabilir. Kartalların sosyal yapısı genellikle tek eşlidir ve birçok tür, yaşamları boyunca aynı eşte kalır. Yuva yapma konusunda titiz olan kartallar, büyük ve sağlam yapılar inşa ederler. Genellikle yüksek ağaçlar veya kayalıklara yuva yaparlar, bu da onları olası tehlikelerden korur. Kartallar, ekosistemlerin dengesi için hayati öneme sahiptirler. Yırtıcı kuşlar olarak popülasyon kontrolü sağlarlar ve zayıf ya da hasta hayvanları avlayarak doğal seleksiyona katkıda bulunurlar. Bu durum, sağlıklı hayvan popülasyonlarının sürdürülmesine yardımcı olur ve biyolojik çeşitliliği korur. Ayrıca, kartalların varlığı, çevre sağlığının bir göstergesidir. Çünkü bu yırtıcılar, ekosistemlerin üst düzey avcıları olarak, çevredeki kimyasal ve biyolojik değişimlere karşı hassasiyet gösterirler. Bu yüzden, kartal popülasyonundaki düşüşler, ekosistemlerdeki sorunların habercisi olabilir. Bu kuşların kültürel ve sembolik önemi de büyüktür. Tarih boyunca birçok kültür, bu vahşi canlıları güç, özgürlük ve liderlik sembolü olarak görmüştür. Bu majestik kuşlar, bayraklardan armalara kadar birçok yerde onurlandırılmıştır. Kartallar, doğanın en muhteşem ve etkileyici yırtıcı kuşlarıdır. Fiziksel özellikleri, doğada hayatta kalmalarını ve üstün avcılar olmalarını sağlayan özelliklerdir. En dikkat çekici özellikleri, geniş kanat açıklıklarıdır. Çoğu kartal türünün kanat açıklığı 1,5 metreden başlayarak 2,5 metreye kadar ulaşabilir. Bu geniş kanatlar, onlara uzun süreli ve yüksek irtifalı uçuşlar yapma yeteneği kazandırır. Güçlü ve geniş kanatları sayesinde, havada süzülerek, uzun mesafeleri enerji harcamadan kat edebilirler. Bu özellikleri, avlarını yüksekten gözlemleyip, hızla üzerlerine dalarak yakalamalarını sağlar. Kartalların gözleri, doğanın en gelişmiş görme yeteneklerinden birine sahiptir. Gözlerindeki yüksek çözünürlüklü retina, onların en ufak hareketleri bile kilometrelerce öteden fark edebilmelerine olanak tanır. Görme yetenekleri, insanlardan yaklaşık 8 kat daha güçlüdür. Bu üstün görüş yeteneği, avlarını tespit etmekte ve avlanma sırasında mükemmel bir isabet sağlamakta hayati bir rol oynar. Kartalların pençeleri, avlarını yakalayıp öldürmek için tasarlanmış, güçlü ve keskin yapılarla donatılmıştır. Pençelerinin kuvveti sayesinde, büyük ve güçlü avları bile kolayca etkisiz hale getirebilirler. Pençelerindeki kavrama gücü, onları doğanın en korkutucu yırtıcıları arasına sokar. Bu pençeler, aynı zamanda savunma ve bölge koruma amacıyla da kullanılır. Kartalların pençeleri son derece güçlüdür ve yaklaşık 3450 kilopascal basınç uygulayabilir. Bu değer, bir insanın uygulayabileceği maksimum basıncın yaklaşık 10 katıdır. Gagaları, diğer kuşlara kıyasla daha büyük ve güçlüdür. Kancalı yapıya sahip bu gagalar, avlarını parçalayıp yemelerini sağlar. Kartal gagası, sert ve dayanıklı yapısıyla, kemikleri bile kırabilir. Bu özellik, onların avlanma ve beslenme süreçlerini kolaylaştırır ve daha geniş bir besin yelpazesine erişmelerini sağlar.
Tüyleri ise onları hem uçuşta verimli kılar hem de onları zorlu hava koşullarından korur. Kalın ve yalıtkan tüy tabakası, soğuk havalarda vücut ısısını korumalarına yardımcı olurken, aerodinamik tüy yapısı, rüzgar direncini azaltarak uçuşlarını daha verimli hale getirir. Ayrıca, kartalların tüyleri kamuflaj sağlayarak avcılardan gizlenmelerine de yardımcı olur. Son olarak, kartalların kas yapısı da dikkat çekicidir. Güçlü göğüs kasları, kanat çırpma ve uçuş sırasında gereken kuvveti sağlar. Bu kaslar, özellikle uzun mesafeli uçuşlar ve aniden hızlanmalar için hayati öneme sahiptir. Altın kartal, Kuzey Yarımküre'nin birçok bölgesinde yaşayan büyük ve güçlü bir yırtıcı kuştur. Bu kartallar, adlarını, güneş ışığında altın gibi parlayan baş ve boyun tüylerinden alır. Altın kartallar, geniş kanat açıklıkları, güçlü pençeleri ve muhteşem uçuş yetenekleri ile tanınır. Genellikle dağlar, açık araziler ve bozkırlarda yaşayan bu kuşlar, küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle beslenirler. Yalnız avcılar olmalarına rağmen, üreme dönemlerinde eşleriyle sıkı bir bağ kurar ve yüksek yerlerde büyük yuvalar inşa ederler. Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi olan kel kartal, Kuzey Amerika'nın her yerinde bulunur. Beyaz baş ve kuyruk tüyleri, kahverengi gövde tüyleri ve sarı gagası ile dikkat çeken bu kartallar, yaklaşık 2 ila 2,4 metre kanat açıklığına sahiptir. Kel kartallar, öncelikle balıklarla beslenir, ancak kuşlar, küçük memeliler ve leşlerle de beslenebilirler. Genellikle büyük su kütlelerinin yakınlarında, kıyı bölgelerinde, nehirler ve göllerin çevresinde yaşarlar. Yüksek ağaçlara veya kayalıklara yuva yapan kel kartallar, genellikle aynı yuvayı yıllarca kullanırlar. Yetişkin kartalların ağırlığı türlerine göre değişiklik gösterir. Altın kartalın ağırlığı 3 ila 6,35 kilogram arasında değişirken, kel kartalın ağırlığı 3 ila 6 kilogram arasında olabilir. Bozkır kartalı, geniş bozkırlarda ve yarı kurak bölgelerde yaşayan etkileyici bir kartal türüdür. Uzun kanatları, kahverengi tüyleri ve güçlü pençeleri ile bilinen bozkır kartalı, yaklaşık 1,65 ila 2,15 metre kanat açıklığına sahiptir. Küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve bazen böceklerle beslenirler. Açık araziler, bozkırlar ve yarı çöl bölgelerinde yaşayan bu kartallar, göçmen bir türdür ve üreme mevsiminde kuzeye göç ederken, kışın güney bölgelere dönerler. Balık kartalı, su kenarlarında yaşayan ve balık avlamada uzmanlaşmış bir kartal türüdür. Uzun kanatları, beyaz alt tüyleri ve koyu kahverengi üst tüyleri ile dikkat çeken balık kartalı, yaklaşık 1,52 ila 1,83 metre kanat açıklığına sahiptir. Neredeyse tamamen balıklarla beslenen bu kartallar, avlarını suya dalarak yakalarlar. Göller, nehirler, kıyı bölgeleri ve diğer su kütlelerinin yakınlarında bulunurlar. Balık kartalı, genellikle su kenarındaki ağaçlara veya yapay yapılara yuva yapar ve avlanma becerileriyle doğanın büyüleyici bir parçasıdır. Kaya kartalı, Asya'nın yüksek dağlık bölgelerinde yaşayan bir altın kartal alt türüdür. Büyük gövde yapısı, güçlü kanatları ve keskin pençeleri ile bilinen kaya kartalı, yaklaşık 2 metre kanat açıklığına sahiptir. Küçük memeliler, kuşlar ve bazen sürüngenlerle beslenirler. Dağlar, kayalık bölgeler ve açık arazilerde yaşayan bu kartallar, yalnız avcılar olmalarına rağmen, üreme mevsiminde eşleriyle birlikte büyük yuvalar inşa ederler ve yüksekte, erişilmesi zor yerlerde yaşarlar. Bu etkileyici kartal türleri, doğanın farklı köşelerinde yaşarken, her biri, kendi ekosisteminde önemli roller üstlenir. Güçlü uçuşları, keskin görme yetenekleri ve etkileyici avlanma becerileri ile kartallar, doğanın en muhteşem yırtıcı kuşları arasında yer alır. Kartalların beslenme ve avlanma stratejileri, hayatta kalma becerilerinin temelini oluşturur. Çoğu kartal türü, etoburdur ve diyetleri genellikle küçük memeliler, kuşlar, balıklar ve sürüngenlerden oluşur. Ancak, bazı kartallar, leşte de beslenir, bu da onların ekosistemdeki önemli rollerinden biridir. Avlanma stratejilerinden ilki, muhteşem görme yeteneklerine dayanır.
Kartallar, yüksek irtifalardan, geniş alanları tarayarak avlarını tespit ederler. Gözlerindeki üstün retina yapısı, avlarını kilometrelerce öteden bile fark edebilmelerine olanak tanır. Gözlerinin büyük bir kısmı, retinaya ışık düşüren ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayan hücrelerle kaplıdır. Kartalların görme yetenekleri, insanlardan yaklaşık 8 kat daha güçlüdür. Bir kartal, 3,2 kilometre uzaktaki bir tavşanı bile net bir şekilde görebilir. Bu görsel keskinlik, avlarının yerini belirlemede ve başarılı bir avlanma için doğru zamanı seçmede büyük bir rol oynar. Kartallar, avlarını yakalamak için genellikle pusu taktiği kullanırlar. Yüksekten süzülerek ya da bir noktada sessizce bekleyerek avlarının yaklaşmasını beklerler. Doğru an geldiğinde kartal aniden bir dalış yaparak büyük bir hızla avına yönelir. Bu dalış sırasında saatte 240 kilometre hıza ulaşabilirler. Pençelerini avına kilitleyen kartal, güçlü kavrama gücü sayesinde avını etkisiz hale getirir. Balık kartalı gibi bazı kartal türleri avlanma konusunda oldukça özelleşmiş stratejiler geliştirirler. Balık kartalı, su kütlelerinin üzerinde uçarak balıkları tespit eder ve suya dalarak avını yakalar. Bu tür kartallar, su yüzeyine yakın avlanırken, pençelerinin özel yapısı sayesinde kaygan balıkları sıkıca tutabilirler. Ayrıca, balıkları yakaladıktan sonra suyun içinden hızla yükselip güvenli bir yere taşırlar. Leşle beslenen kartallar, avlanma yerine ölü hayvanların peşine düşerler. Bu tür kartallar, özellikle büyük leşler etrafında toplanır ve güçlü gagaları ile kalın derileri ve kemikleri parçalayarak besinlerine ulaşırlar. Leşle beslenmek, kartalların ekosistem temizleyicileri olarak rol oynamalarını sağlar, çünkü ölü hayvanların kalıntılarını tüketerek hastalıkların yayılmasını önlerler. Kartalların beslenme alışkanlıkları ve avlanma stratejileri, onların ekosistemlerdeki rollerini de belirler. Yırtıcı olarak popülasyon kontrolü sağlarlar ve zayıf ya da hasta hayvanları avlayarak doğal seleksiyona katkıda bulunurlar. Sağlıklı ve dengeli bir ekosistem için bu durum çok kritiktir. Kartalların üreme ve yavru yetiştirme süreçleri, onların yaşam döngüsünde önemli bir rol oynar. Üreme dönemlerinde dikkat çekici ve titiz davranışlar sergilerler. Genellikle tek eşli kuşlardır ve yaşamları boyunca aynı eşte kalırlar. Üreme mevsimi başladığında çiftler birbirlerine olan bağlarını güçlendirmek için etkileyici gösteriler yaparlar. Yüksek irtifalarda süzülerek dans eden kartal çiftleri birbirlerine uyum içinde uçuş hareketleri sergilerler. Bu ritüel, çiftler arasındaki bağı güçlendirir ve üreme sürecinin başlangıcını işaret eder. Yuva yapma süreci, kartallar için büyük önem taşır. Kartallar, yuvalarını genellikle yüksek ağaçlara veya kayalıklara inşa ederler. Yuvanın yeri, yavruların güvende olmasını sağlamak için titizlikle seçilir. Büyük ve sağlam yapılar olan kartal yuvaları, dallar, yapraklar ve diğer bitki örtüsü ile özenle yapılır. Aynı yuvayı yıllarca kullanabilir ve her yıl yuvayı daha da sağlamlaştırarak genişletirler. Dişi kartal, genellikle 1 ila 3 yumurta bırakır ve kuluçka süresi yaklaşık 35 ila 45 gün sürer. Kuluçka döneminde dişi kartal yumurtaları sıcak tutar ve erkek kartal, dişisine yiyecek sağlayarak destek olur. Yumurtalar çatladıktan sonra yavrular doğar ve anne ve baba kartalın yoğun ilgisi başlar. Yavru kartallar, doğduklarında tüysüz ve savunmasızdır. Ebeveynleri, yavrularını beslemek ve korumak için büyük çaba sarf ederler. Yavru kartallar, öncelikle küçük parçalar halinde getirilen avlarla beslenirler. Anne ve baba kartal, yavruların büyümesi ve güçlenmesi için onları düzenli olarak besler ve yuvayı temiz tutar. Yavru kartallar, birkaç hafta içinde hızla büyür ve tüylenirler. Yuvadan ayrılmaları yaklaşık 10 ila 12 hafta sonra gerçekleşir. Bu dönemde yavrular uçma yeteneklerini geliştirmeye başlarlar ve ebeveynlerinin gözetimi altında ilk uçuş denemelerini yaparlar. Uçma becerilerini kazandıktan sonra avlanmayı öğrenirler ve yavaş yavaş bağımsız hale gelirler.
Kartallar, genellikle yalnız yaşayan kuşlar olarak bilinseler de, üreme dönemlerinde ve belirli sosyal durumlarda ilginç iletişim ve davranış biçimleri sergilerler. Bu vahşi kuşların sosyal yapısı, büyük ölçüde yalnız yaşama eğiliminde olsa da, çiftler halinde üreme dönemlerinde ve yavru yetiştirirken yoğun bir sosyal etkileşim içindedirler. Çiftler arasındaki bağ, iletişim ve işbirliği ile güçlenir. Üreme dönemi dışında ise kartallar, geniş bölgeleri kontrol eder ve bu bölgelerde yalnız avlanırlar. Kartalların iletişim yöntemleri arasında sesli ve görsel sinyaller önemli bir yer tutar. Sesli iletişim, genellikle çiftler arasındaki bağı güçlendirmek, bölgeyi savunmak ve tehlikelere karşı uyarı vermek için kullanılır. Tiz çığlıklar ve çağrılarla iletişim kurarlar. Bu sesli iletişim, diğer kartallara veya avcılara karşı güçlü bir uyarı niteliğindedir. Görsel iletişim ise, kartalların beden dili ve uçuş hareketleri ile gerçekleşir. Özellikle üreme dönemlerinde sergilenen hava dansları, çiftler arasındaki uyumu ve bağı ifade eder. Kanat çırpma, süzülme ve dalış hareketleri, kartalların birbirleriyle olan etkileşimlerini güçlendiren önemli görsel sinyallerdir. Bölge koruma davranışları, kartalların sosyal yaşamında önemli bir yer tutar. Kartallar, belirledikleri bölgeleri diğer kartallara ve yırtıcılara karşı savunurlar. Bu bölgeler, avlanma ve yuvalama alanlarını kapsar. Bölgeyi savunma sırasında, kartallar yüksek sesle çığlık atarak ve agresif uçuş hareketleri sergileyerek tehditleri uzaklaştırırlar. Sosyal yapılarına rağmen, yavrularına karşı büyük bir şefkat ve ilgi gösterirler. Yavruların büyüme sürecinde ebeveynler, sürekli bir iletişim içinde olur ve yavruların ihtiyaçlarını karşılarlar. Yavruların güvenliği ve sağlığı, ebeveyn kartallar için öncelikli bir konudur. Kartallar, geniş bir yelpazede, farklı yaşam alanlarında bulunurlar. Yaşadıkları habitatlar, türlerine ve beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterir. Altın kartallar ve kaya kartalları gibi türler, dağlık bölgelerde ve kayalık alanlarda yaşarken, kel kartal ve balık kartalı gibi türler, su kenarlarında ve büyük göllerin, nehirlerin yakınlarında yaşamayı tercih ederler. Bozkır kartalları ise, açık arazilerde ve yarı kurak bölgelerde bulunur. Bu geniş çeşitlilikteki habitatlar, kartalların avlanma ve yuvalama ihtiyaçlarını karşılar. Yüksek ağaçlar, kayalıklar ve geniş açık alanlar, kartalların yuvalarını güvenli bir şekilde inşa etmeleri ve geniş bir alanı tarayarak avlanmaları için ideal ortamlar sağlar. Kartallar, doğal yaşam alanlarının bozulması ve insan faaliyetleri nedeniyle birçok tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehditler, kartal popülasyonlarını olumsuz etkileyerek türlerin azalmasına neden olmaktadır. Ormansızlaşma, tarım alanlarının genişlemesi ve kentsel gelişim, kartalların yaşam alanlarını ciddi şekilde daraltmaktadır. Doğal habitatların yok olması, kartalların yuvalama ve avlanma alanlarını azaltarak hayatta kalma şanslarını düşürmektedir. İklim değişikliği, kartalların yaşam alanlarını ve avlanma alışkanlıklarını da etkilemektedir. Değişen iklim koşulları, av hayvanlarının dağılımını ve miktarını etkileyerek kartalların beslenme düzenini bozabilir. Kartalların popülasyonlarının izlenmesi ve araştırılması, koruma çabalarının etkinliğini artırır. Bilimsel araştırmalar, kartalların yaşam alanları, davranışları ve tehditler hakkında önemli bilgiler sağlar ve bu bilgiler, koruma stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.